Geçmişten bugüne bu topraklarda yaşayan herkesin bildiği, bilmediğini söyleyenlerin de fikir sahibi olduğu bizden bir konuyla gezintiye çıkacağımız bugünkü 4. bölümden herkese merhaba. Ben Mert Gönenç, hayata dair hikaye anlatıcılığı yapan dizilerden bahsedeceğim bugün size. Dizilerle hayatımıza giren yeni birileri olur. Adeta sosyal hayatımız zenginleşir. Sanki bir komşuya gitmişsiniz de orada olan olayları, konuşmaları da izler gibi dizideki olayları izlersiniz. Oradaki durum, hava ve durmaksızın süren insanlar arası ilişki, iletişim biçimleri ilgimizi çeker. Yalnız olmadığımız, onlar da benim gibi, bizim gibi duygusu yaratır. Bazen çok basit bir hikaye olabilir ama bizden olması, kendimizi içinde hissetmek de dizi izlememizi sağlayan nedenlerden birisidir. Hayatta kalmak için bazen bir tutkala ihtiyaç duyulur. Bunun için diziler, farklı hayatların tınısına kulak vermemizi, tanıklık etmemizi, paylaşmamızı sağlar. Sonuç olarak dizilerle içinde yaşadığımız gerçek hayata ilişkin ne varsa sinema, televizyonun anlatım diliyle yani kurmacanın alanında zaman ve mekanda bir varlık kazandırılıyor. Diziler bunu yaparken de ülkemiz özelinde Yeşilçam kodlarını kullanır ve şöyle söylerler: her şey bitse de umut hep kalır. Hadi gelin hep birlikte ülkemizdeki dizi durağına yolculuğumuza başlayalım. Türkiye'de televizyonun gelişimi oldukça hızlı bir süreçte gerçekleşmiştir. İlk televizyon yayını 1952 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi televizyon yayınlarıyla başlamıştır. Bu yayınlarda haber, müzik, eğlence gibi birçok programa da yer verilmiştir. Bu yayınlarla izleyici ilk defa televizyon olgusuyla tanışmış, Türkiye'de televizyon yayıncılığı ilk olarak devlet kontrolünde başlamıştır. Ve 1964 yılında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu yani kısa adıyla TRT kurulmuştur. TRT uzun yıllar Türkiye'deki tek televizyon kanalı olarak yayın yapmıştır. Televizyonun gerçek anlamda izleyiciyle buluştuğu 70'li yıllarsa tek kanallı bir sistemin kamu tekeli doğrultusunda içerik ürettiği bir dönem olmuştur. 1968 ve 1971 yıllarında TRT'nin ilk genel müdürü Adnan Öztürk, Türkiye'de televizyon yayıncılığını başlatan kişi olmuştur. Bu dönemde yayınların çoğu yerli ve amatörce hazırlanmıştır diyebiliriz. Bu yayınlar nedeniyle TRT birçok kez eleştiriye maruz kalmıştır. Televizyon programları ve yayıncılık bakımından birçok yenilik ise TRT Genel Müdürü İsmail Cem İpekçi'nin olduğu dönemde gerçekleşmiştir. Türk televizyon tarihinde ilk yerli dizileri İsmail Cem döneminde çekilmeye başlanmıştır. Türkiye'de 1970'li yılların ilk yarısında yerli yapım televizyon dizileri sınırlı olarak kalmıştır. Bu dönemde diziler genelde yurt dışından satın alınan yabancı yapımlardan oluşmuştur. Uzay Yolu, Görevimiz Tehlike, Kaçak, Küçük Ev, Dallas, Tatlı Cadı, Zengin ve Yoksul gibi popüler yabancı diziler izleyiciden o dönemde çok büyük ilgi görmüştür. İsmail Cem İpekçi ile birlikte Hayattan Yapraklar, Kaynanalar gibi yerli diziler ve edebiyat uyarlaması olan Aşk-ı Memnu, Beş Hikaye, Sinekli Bakkal ve Çalı Kuşu adlı yerli yapımlar ekranda yer almaya başlamıştır. Aşk-ı Memnu 6 bölümlük formatıyla Türk televizyon tarihinde benzersiz bir konuma sahip olmanın yanı sıra ihraç edilen ilk yerli dizi olmasıyla da dikkat çekmiştir. ...1980'li yılların sonuna doğru özel televizyon kanallarının yayın hayatına başlamasıyla birlikte Türkiye'de televizyon sektörü teknoloji, artan rekabet ve izleyici talepleri doğrultusunda sürekli olarak gelişme ve değişme eğilimi göstermiştir. Bu da televizyon yayıncılığında televizyon programlarının ve dizilerin sayısında artış yaşanmasına sebep olmuştur. Bu dönemde TRT'de Dallas, Kozbi Ailesi, Mavi Ay, Altın Kızlar gibi yabancı yapımların yanı sıra Cahide, Fosforlu Cevriye adlı büyük bütçeli yerli yapımlar da yer almıştır.
Daha sonra TRT ekonomik kaynaklı sebepler olarak maliyeti daha düşük, arkası yarın olarak adlandırdığı seriyal formundaki yerli yapımlara yönelmiştir. Perihan Abla, Bizimkiler ve Kuruntu Ailesi gibi mahalle ve aile dizileri bu amaçla yapılmış yapımlardır. Bunlardan Perihan Abla seri olarak yapılan dizilerin başlangıcı olduğunu söylemek mümkündür. 1993 yılı Aralık ayından itibaren hafta içi her gün yayınlanacak olan ilk arkası yarın türü yerli dizi Ferhunde Hanım ve Kızları başlamıştır. 1994 yılında Tekin Akmansoy'un yazıp oynadığı Sonradan Görmeler, Gazanfer Özcan'ın başrolünü paylaştığı Hüsnü Bey amca, Haluk Bilginer ve Nilüfer Açıkkan'ın oynadıkları Gülşen abi de bu dönemde yayınlanan dikkat çekici yerli yapımlar olmuşlardır. Uluslararası alanda ihraç edilen ilk Türk dizisi 1981'de Fransa'ya satışı yapılan 1975 yapımı TRT dizisi Aşk-ı Memnu'dur. 2000'li yıllarda ise Türk dizilerinin ihracatının ilk olarak Deli Yürek dizisiyle başladığı kabul edilmektedir. 2001 yılında Kazakistan'a satılan Deli Yürek, yurt dışına lisanslanan ilk Türk dizisi olma özelliğine sahip olmasının yanı sıra Kazakistan'da 10 kez yayınlanarak eşine ender rastlanan bir başarıya ulaşmıştır. 2006 yılında ise Dubai merkezli Middle East Broadcasting Center yayın kuruluşuna Gümüş ve Ihlamurlar adında dizilerinin satılması, her iki dizinin de yoğun ilgiyle karşılaşması Türk dizi film ihracatının dönüm noktalarından birisi olmuştur. Türkiye'de her yıl 100'ün üzerinde dizi üretilmektedir. Üretilen diziler 152 ülkeye ihraç edilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nden Şili'ye, Çin'den Rusya'ya, dünyanın dört bir yanına pazarlanan Türk dizilerinin hali hazırda 600 milyon izleyicisi olduğu da öngörülmektedir. Türkiye dizi ihracatında dünyada ilk 5 ülke arasında yer almaktadır. Günümüzde geleneksel medya yerini dijital içerik platformlarına bırakıyor. Televizyon dizilerinin ve reklam sürelerinin her geçen gün artmasına karşın dijital içerik platformlarında özgür ve özgün içerik olarak sunulan diziler izleyicinin ilgisini çekiyor. Böylelikle dijital içerik platformları televizyona çoktan ciddi bir rakip oldu diyebiliriz. Teknolojinin gelişmesiyle televizyonun hegemonyası da son buldu. Cep telefonlarına kadar giren dijital içerikler istenilen her an, her yerde izlenebiliyor. Televizyonun en çok izlendiği altın saatler, yani prime time dediğimiz saatler olarak adlandırılan zaman diliminde Türk dizilerinin her geçen gün artan süresiyle tüm akşama yayılması izleyicinin özgür ve özgün içerikler olarak sunulan dijital içerik platformlarına kaymasına sebep oluyor. Günümüzde uluslararası platformlarda dönem dönem aldığı ödüllerle adından söz ettiren, dünyanın takip ettiği önemli bir sektör var diyebiliriz. Programın bir bölümünde bunun öncüsü, başlangıcı olan dizileri sizlerle paylaşmıştım. Türkiye'de 1990'lı yılların sonlarından itibaren izleyicilerin talebiyle birlikte ve sektöre yapılan yatırımların da artmasıyla yerli dramalar şekilsel ve dramatik unsurlar açısından dikkate değer bir gelişme göstermeye başlamıştır. Daha çok dram, aşk, korku, ihtiras, ihanet, tuzağa düşürme ile birlikte Yeşilçam klasikleri yani zengin fakir, köylü şehirli ve klasik modern gibi zıt kavramlardan doğan melodram senaryolardan oluşmuştur. Ülkemizde üretilen komedi dizi türleri ise Türk güldürü sanatından izler taşıyan melez bir yapı ve özgül bir anlatı biçimine sahiptir. Gelin şimdi birçoğunuzun beklediğini düşündüğüm en keyifli bölüme geçelim. Son yıllarda çevrilenler zaten aklımızda. Şimdi hepimizin bildiği, bilmeyenlerimizin de fikir sahibi olduğu biraz daha eski ama seyredenlerin dün gibi aklında olan, bu dönemin en absürt, en fantastik, en akılları zorlayan isimlerini hatırlayarak gezintimizin son bölümüne hareket edelim.
1988 yılında izlenilen Türk televizyonlarının ilk bilim kurgu dizisi Uzaylı Zekiye. Senaryosunu Seden Kızıltunç'un yazdığı, müziklerini de Cahit Berkay'ın yaptığı fantastik komedi yapımıdır. 1990 yılına kadar sürmüştür. 3 karısı, 36 çocuğuyla köyden şehre asker arkadaşı İsmail'in yanına gelen memnun kaygısız, iş bulana kadar onun yanında kalmak üzere evlerine yerleşir. Karısı Zeynep ve sakin bir hayat yaşayan İsmail'in kaygısız ailesi evlerine girdikten sonra tüm yaşamı değişecektir. Absürt komedinin ilk örneklerinden olan 1994 yapımı bu diziyi elbette saygıyla anıyoruz. Günde birkaç kilo muz yiyen, bunun yanında alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıkları olan bir şempanze, 1998 yapımı Charlie, bir maymunun bir aileyle birlikte yaşamasını konu alan dizi. Bir dönem her evdeki televizyonun vazgeçilmeziydi. Deli dolu bir kadın olan Rusların ölümü sonrasında Mazhar hayata küser. Ancak hayat devam etmektedir ve Mazhar yavaş yavaş normal yaşantısına döner. Sevgili karısına olan aşkını da yavaş yavaş maziye gömecekken Ruslar sadece Mazhar'ın görebileceği bir hayalet kadın olarak ortaya çıkıverir. 1998-2001 yılları arasında Kanal D'de yayınlanmış fantastik bir aile dizisiydi. Arka arkaya kısaca hatırlattığım dönemin absürt ve fantastik dizilerine küçük bir anlatımlık mola verip geçmişten bugüne bitmeyen bir diziden bahsetmeden geçemeyeceğim. Torunlarımızın da izleyicinden korktuğumuz ve artık bitsin diye beklediğimiz bir diziden bahsediyorum. Şaka bir yana, ilk olarak 2006 yılında yayınlanan ve günümüze kadar gelen özel bir yapım. Dizide İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılmaktadır. Ekip, görevleri sırasında değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadırlar. Arka Sokaklar günümüzde dahil devam eden özel yapımlardan bir tanesi. Sırada 2006 yılında ATV'de yayınlanmaya başlayan bir bilim kurgu ve komedi türü televizyon dizisi var. Uzayda dünyadan çok uzak bir gezegen olan Ütopya'da iyilik ve kötülük arasında büyük bir mücadele vardır. Selena'nın görevi insanlara iyilik yapmak ve yaptırmaktır. Hades'in görevi ise insanlara kötülük yapmak ve yaptırmaktır. Dönemin uçuk kaçık dizilerine kısa bir özet geçtiğimiz bölümde son olarak hatırlatacağım Çılgın Beliş dizisinin en bilinen özelliği karikatürist Özden Öğürk'e ait 1976'dan itibaren Gırgır dergisinde çizmiş olduğu karikatür temel alınarak 1996 yılında televizyon dizisi haline getirilmiştir. Yonca Evcimik dizinin baş karakteridir. Ailesi ve dedesiyle birlikte aynı evde yaşamaktadır. Lisede okuyan Beliş hayalperest ve sanatseverdir. Arkadaş grubuyla birlikte sürekli partiler düzenler ve okuldan kaçar. Çölde devesiyle birlikte yürümekte olan bir çöl insanı güçlükle hareket eden, susuzluktan ölmek üzere olan bir adama rastlamış. Adam Allah rızası için su istemiş. Devesinden inip bir çare adama suyundan vermiş. Suyu içen adam birden çöl insanının ittiği gibi deveye atlayıp kaçmaya başlamış. Çöl insanı arkasından bağırmış. "Tamam, deveyi çalıyorsun ama senden bir ricam var. Sakın bu olaydan kimseye bahsetme." Bu isteği anlamsız bulan hırsız şaşırmış ve "Neden?" diye sormuş. "Eğer bu yaptığını anlatırsan bu dilden dile yayılır ve insanlar bir daha çölde yardıma muhtaç birini görünce yardım etmezler," diye cevap vermiş. Hayat akarken yaptığınız iyiliklere, kötülüklere bile cevap verseler yardıma ihtiyaç duyacak, bir sonraki için yardımseverliğe devam etmek gerekir. İyilik gibi kötülük de bulaşıcıdır.